Bilim seven hepinize merhabalar. Dünyadan bakıldığında soluk bir yıldız gibi görünen Mars, insanlığın gözüne bir hedef gibi kazındı. Bazen yaşam umudu, bazen son sığınak. Bu kızıl gezegen yüzyıllardır hayal gücümüzü ateşliyor. Peki ama neden Mars? Neden diğer gezegenler değil de Güneş sisteminin dördüncü gezegeni bu kadar dikkat çekiyor? Bilim insanları Mars'ta geçmişte suyun aktığını, atmosferin daha kalın olduğunu ve hatta yaşam izlerinin bulunabileceğini düşünüyor. Günümüzde ise Mars sadece teleskopların değil, aynı zamanda uzay araçlarının, robotların, dronların ve insanların hayallerinin hedefinde. Hazırsan Mars'ın yüzeyinden atmosfere yaşam izlerinden kolonileşme planlarına kadar uzanan nefes kesici bir yolculuğa çıkalım. Mars Güneş sisteminin dördüncü gezegeni ve Dünya'dan sonra insanlığın en çok ilgisini çeken gezegendir. Ortalama 687 dünya günü süren bir yılı vardır. Yani Mars'ta bir yıl, Dünya'daki yaklaşık 2 yıla eşittir. Bu uzun yıl, Mars'ın Güneş etrafındaki yörüngesinin Dünya'dan daha büyük ve eliptik olmasından kaynaklanır. Mars'ın günü yani bir tam dönüş süresi ise yaklaşık 24 saat 37 dakikadır. Bu da Dünya gününe oldukça yakındır ve Mars'ta bir gün neredeyse Dünya'daki ile aynıdır. Ancak Mars'ın iklim koşulları Dünya'dan oldukça farklıdır. Gezegenin yüzeyinde sıcaklıklar oldukça değişkendir. Gündüzleri ekvator bölgesinde ortalama -20 santigrat derece civarına kadar yükselirken, geceleri sıcaklıklar -100 santigrat dereceye kadar düşebilir. Bu büyük sıcaklık dalgalanmasının temel nedeni, Mars'ın atmosferinin Dünya'nın atmosferinden çok daha ince olmasıdır. İnce atmosfer Güneş'ten gelen ısıyı tutmada yetersiz kalır. Bu yüzden Mars'ın yüzeyi gün içinde ısınırken geceleri hızla soğur. Mars'ın atmosferi büyük oranda yani %95 civarında karbondioksitten oluşur. Bunun yanında azot, argon ve çok düşük oranda oksijen de bulunur. Ancak canlıların solunumu için yetersizdir bu oksijen. Atmosfer basıncı Dünya atmosferinin yaklaşık %1'i kadardır. Bu nedenle Mars yüzeyinde yaşayan birinin nefes alabilmesi mümkün değildir. Bu ince atmosfer aynı zamanda Mars'ı uzaydan gelen zararlı radyasyonlara karşı savunmasız bırakır. Atmosferdeki toz partikülleri Mars'ın gökyüzünün karakteristik pembemsi rengini oluşturur. Bu toz gün batımında gökyüzüne mavi bir ton katar. Bu özellik Mars'ın benzersiz atmosferik koşullarından kaynaklanır. Mars'ın yüzeyi büyük oranda demir oksit yani pas ile kaplıdır. Bu yüzden Mars kızıl gezegen olarak anılır. Kızıl renk milyonlarca yıl boyunca yüzeyde gerçekleşen kimyasal reaksiyonların sonucudur. Ayrıca Mars'ın yüzeyinde çok büyük jeolojik yapılar vardır. Mesela Olympus Mons, Güneş sisteminin en yüksek yanardağıdır ve yaklaşık 22 kilometre yüksekliğiyle Everest Dağı'nın 3 katından daha yüksektir. Ayrıca Valles Marineris adı verilen devasa bir kanyon sistemi vardır. Bu kanyonun uzunluğu yaklaşık 4000 kilometre, derinliği ise 7 kilometredir ve dünyadaki Grand Canyon'dan çok daha büyüktür. Amerika kıtasını bir baştan bir başa kat edebilir. Mars'ın yerçekimi Dünya'nın yaklaşık %38'i kadardır. Bu da Mars'ta bir kişinin Dünya'daki ağırlığının yaklaşık 1/3 kadar olduğunu gösterir. Bu düşük yerçekimi Mars'ta hareket etmeyi kolaylaştırabilir. Ancak uzun vadede insan vücudu için ciddi sağlık sorunları oluşturabilir. Özellikle kemik yoğunluğu ve kas kütlesinde kayıplar görülebilir. Mars'ın yüzeyinde sık sık görülen dev kum fırtınaları bazen tüm gezegeni kaplayacak kadar büyük olabilir ve haftalarca hatta aylarca sürebilir. Bu fırtınalar özellikle robotik araçların güneş panellerinin tozla kaplanmasına ve enerji üretiminin düşmesine yol açar. Mesela 2018'de yaşanan dev toz fırtınası Opportunity rover'ının görevini sonlandırmıştır. Mars'ın iki küçük uydusu vardır. Phobos ve Deimos.
Bu uydular şekil olarak düzensizdir ve muhtemelen Mars'ın yörüngesine yakalanmış asteroidlerdir. Phobos Mars'a oldukça yakın ve hızla ona yaklaşmaktadır. Bilim insanları bu uydunun milyonlarca yıl içinde ya Mars'a çarpacağını ya da parçalanarak gezegen çevresinde halka oluşturacağını tahmin ediyor. En büyük ve merak edilen soru şudur: Mars'ta geçmişte veya günümüzde yaşam var mıydı? Şu anki bilimsel verilere göre günümüzde Mars yüzeyinde yaşam bulmak mümkün değil. Ancak milyarlarca yıl önce Mars'ın atmosferi bugün olduğundan çok daha kalındı ve yüzeyinde sıvı halde su bulunduğu düşünülüyor. Bu da mikrobiyal yaşam için uygun ortamlar yaratmış olabilir. Bilim insanları Mars yüzeyinde organik moleküller ve mevsimsel olarak artıp azalan metan gazı tespit etti. Metan gazının bu şekilde değişken olması biyolojik ya da jeolojik kaynaklardan kaynaklanabilir ve bu nedenle yaşam izlerinin olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Mars'a gönderilen robotik araçlar, özellikle Curiosity ve Perseverance roverları, eski göl yataklarında ve nehir deltalarında organik bileşikler buldu. Bu bileşikler yaşamın temel yapı taşı olan karbon bazlı maddelerdir. Ancak şu ana kadar doğrudan mikrobiyal yaşam belirtisi veya fosili bulunamamıştır. Araştırmalar her geçen gün daha derinlemesine devam etmektedir. Bugün Mars yüzeyinde sıvı su bulunmamakla birlikte geçmişte çok sayıda su kaynağı vardı. Kutuplarda büyük buz kütleleri bulunur ve uydulardan elde edilen veriler Mars geçmişinde geniş nehir sistemleri, göller ve delta oluşumlarının varlığını göstermektedir. Mars yüzeyinde gözlemlenen bu yapıların jeolojik analizleri suyun çok uzun zaman önce aktığını kanıtlamaktadır. 2018 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın radar verileri Mars'ın güney kutbunun altında tuzlu ve sıvı halde bir yeraltı gölünün varlığını ortaya koydu. Bu keşif Mars'ta günümüzde bile sıvı suyun bulunabileceği anlamına geliyor. Tuzlu su donmadan sıvı halde kalabiliyor ve bu durum yaşam için umut verici bir ortam oluşturabilir. Su Mars'ta hem geçmiş yaşam izlerini anlamak için hem de gelecekte insanlı görevlerde hayatta kalmak için en kritik kaynaklardan biridir. İçme suyu, oksijen üretimi ve roket yakıtı yapımı gibi pek çok alanda kullanılması planlanıyor. Mars bugüne kadar onlarca insansız görevle ziyaret edildi. Ancak son yıllarda gönderilen araçlar Mars araştırmalarında devrim niteliğinde gelişmeler sağladı. NASA'nın 2021'de Mars'a indirdiği Perseverance rover'ı özellikle yaşam izlerini aramak ve kaya örnekleri toplamak üzere tasarlandı. Bu örneklerin gelecekte dünyaya getirilmesi planlanıyor. Perseverance yanında Ingenuity adlı küçük bir drone taşıdı. Bu drone başka bir gezegende uçan ilk insan yapımı hava aracı oldu ve Mars'ta başarılı uçuşlar gerçekleştirdi. Çin'in Zhurong aracı da Mars'a inerek yüzeyde keşif yaptı ve veri gönderdi. Ayrıca Mars yörüngesinde bulunan Mars orbiteri gibi birçok uydu gezegenin yüzeyini yüksek çözünürlükle haritalandırıyor ve bilim insanlarına detaylı veriler sunuyor. NASA Mars'a insanlı görevleri 2030'ların sonlarına planlıyor. Ancak en cesur planlar SpaceX şirketine ait. Starship roketleriyle Mars'a kargo ve insan taşıma hedefinde. Hatta 1 milyon kişilik Mars kolonisi kurmayı hayal ediyor. İnsansız görevlerde olduğu gibi insanlı görevlerde de büyük zorluklar var. Uzun yolculuk süresi, yani 7-9 ay tek yön, radyasyon, düşük yerçekim etkileri ve sınırlı kaynaklar bunlardan sadece bazıları. İnsan vücudu Mars'ın düşük yerçekiminde hızla kas kaybediyor. Kemiklerde erime yaşanıyor. Bunun için Ay'a yapılacak insanlı görevler Mars görevleri için bir nevi test alanı olacak ve bu zorlukların üstesinden gelmek için önemli deneyimler kazandıracak. Mars'ta yaşamak demek tamamen kapalı, yapay atmosfer kontrolü habitatlarda yaşamak demektir. Hidroponik tarım sistemiyle beslenmek, geri dönüşümle oksijen üretmek ve atıkları en aza indirmek şarttır.
NASA'nın MOXIE adlı cihazı Mars atmosferinden oksijen üretmeyi başardı. Bu teknoloji Mars'ta hayatın devamı için kritik öneme sahip. En büyük sorunlardan birisi radyasyon. Mars, Dünya'nın manyetik alanı ve kalın atmosferi gibi bir korumaya sahip değildir. Bu nedenle yüzeyde radyasyon seviyeleri ölümcül olabilir. Yeraltı sığınakları veya radyasyon kalkanı habitatlar zorunludur. Mars tozu da ciddi bir tehdittir. Çok ince ve statik elektrikle yapışkan hale gelen bu toz, solunum yollarını tahriş edebilir. Bu yüzden filtre sistemleri ve toz yönetimi hayatidir. Bilim insanları biyobeton, 3D baskılı yapı teknikleri ve kapalı döngü yaşam sistemleri üzerinde çalışıyor. Mars'ta hayatta kalmak için teknolojinin sınırları zorlanıyor. Mars görevleri dünyadaki teknolojilerin gelişimine de katkı sağlıyor. Güneş panelleri, enerji depolama, uzaktan kumandalı robotlar gibi alanlarda yenilikler Mars için geliştiriliyor ve dünyada da yaygınlaşıyor. Yapay zeka, Mars yüzeyindeki robotların otonom hareket etmesini ve hızlı karar vermesini sağlıyor. Otomatik sürüş sistemleri, örnek toplama ve engel algılama görevlerinde vazgeçilmezdir. Gelecekte Mars'a kurulacak iletişim altyapısı için uydu ağları, baz istasyonları ve yüksek hızlı veri bağlantıları planlanıyor. Starlink benzeri sistemleri Mars kolonisinin Dünya ile sürekli bağlantıda kalmasını sağlayacak. Mars'ı yaşanabilir kılmak için büyük ölçekli projeler düşünülüyor. Bu sürece terraform deniyor. Ancak bu onlarca hatta yüzlerce yıl sürebilecek devasa bir mühendislik çalışması. Kutup bölgelerindeki karbondioksit buzlarının kontrollü olarak serbest bırakılması, yani eritilmesi, sera etkisi yaratıp gezegenin ısınmasını sağlayabilir. Atmosfer kalınlaşırsa su sıvı halde kalabilir. Manyetik alan oluşturmak ise daha karmaşık bir sorun. Mars'ta doğal bir manyetik alan yok. Bu nedenle gezegen yüzeyi halen yüksek radyasyona maruz kalıyor. Yapay manyetik alan üreten teknolojiler geliştirmek gerekiyor. Şimdilik hedef kapalı habitatlar ve küçük ekosistemler kurmak. Zamanla bölgeler genişletilip sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulabilir. Mars'a ayak basacak ilk insan sadece uzay yolculuğunun değil, insanlığın kaderinin taşıyıcısı olacak. Her zaman adımında sadece ayak izlerini değil, dünyanın tarihini, başarılarını ve hatalarını da taşıyacak. O kırmızı toprağın üzerinde bir gün bir çocuğun ilk adımı duyulacak ve o çocuk asla dünyayı görmemiş olabilir. Peki Mars'tan bakıldığında dünya nasıl görünecek? Solgun mavi bir nokta mı? Yoksa bir zamanlar yaşam barındırmış, şimdi sessizleşmiş, kendi kaderine terk edilmiş eski bir yurt mu? Belki de 100 yıl sonra Marslı çocuklara bir zamanlar oradaydık diyeceğiz. Dünyanın kaderi artık Mars'taki tarih kitaplarında yazacak. Okyanuslarla çevrili, atmosferle sarılı, ancak kendi kaynaklarını hızla tüketmiş bir gezegen. Dünyanın uzun vadeli geleceği Güneş'in kaderine sıkı sıkıya bağlı. Güneş yaklaşık 5 milyar yıl içinde hidrojen yakıtını tüketecek ve Kızıldev evresine geçecek. Bu evrede devasa şekilde genişleyecek. Önce Merkür'ü, sonra Venüs'ü ve muhtemelen Dünya'yı da içine alacak. Dünya Güneş'in şişmiş atmosferi içinde buharlaşabilir. O anda Mars bile güvenli olmayabilir. Çünkü Güneş'in dış katmanları Mars'a kadar ulaşabilir ve yüzeyini kavurabilir. Güneş yaklaşık 5 milyar yıl içinde çekirdeğindeki hidrojen yakıtını tüketerek füzyon dengesini kaybedecek ve Kızıldev evresine geçecek. Bu evrede çapı bugünkünün yüzlerce katına ulaşacak ve parlaklığı 2000 kat artacak. Eğer sürüklenme ve gelgit etkileri dünyayı yeterince yavaşlatırsa o da Güneş'in genişleyen atmosferine çekilerek buharlaşabilir. Alternatif senaryolarda dünya yörüngesi dışa kayabilir ve fiziksel olarak yutulmaktan kurtulabilir. Fakat yüzeyi kavrulmuş ve yaşanmaz hale gelir. Aynı süreç Mars'ı da etkileyecek. Güneş'in şişmiş dış katmanları Mars'a ulaştığında gezegenin ince atmosferi yok olabilir
ve yüzeyi aşırı ısınabilir. Güneş, son evresinde dış katmanlarını uzaya savurup çekirdeğinde kararlı bir beyaz cüceye dönüşecek. Bu da Güneş sisteminin karanlık ve soğuk bir döneme geçişini başlatacaktır. Ama o güne daha çok var. Milyonlarca yıl boyunca Mars, dünyanın öyküsünü taşıyan bir arşiv olacak. İnsanlık Mars'ta yaşarken kendi geçmişine hep gökyüzünden bakacak. Dünyadan gelen mavi parıltı sadece fiziksel bir ışık değil. Ait olduğumuz yerin, duyguların, şiirlerin, müziklerin ve ilk aşklarımızın sembolü olacak. Mars'ta kurulacak koloniler sadece yeni bir başlangıç değil, aynı zamanda geçmişin aynası olacak. Ve belki bir gün Mars'taki çocuklar gökyüzündeki o soluk mavi noktaya bakıp "Orası neresiydi?" diye soracaklar. Belki de diyeceğiz ki orası her şeyin başladığı yerdi. Bu yüzden Mars'a gitmek yalnızca ileri gitmek değildir. Aynı zamanda geriye dönüp ne yaptık diye sormaktır. Ve belki de evrenin uçsuz bucaksızlığında gerçekleşen kim olduğumuzu ilk kez orada anlayacağız. Mars, insanlık için sadece bir gezegen değil, aynı zamanda umutlarımızın, hayallerimizin ve bilimin sınandığı en büyük meydan okumadır. Bir zamanlar üzerinde yaşam barındırmış olabileceği ihtimaliyle yaşamın sırlarını çözmek için bizi çağırıyor. Bugün ise gelecek nesiller için yeni bir yurt, ikinci bir ev olma yolunda adımlar atılıyor. İnsanlığın Mars'a yolculuğu sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda cesaretin, kararlılığın ve keşif tutkusunun en saf halidir. Bu yolculukta karşılaşılacak engeller bizi yıldırmak yerine daha da güçlendirecek. Mars'ın zorlu yüzeyi insan iradesinin en büyük test alanı olacak. Belki de çok uzak olmayan bir gelecekte Mars'ın kızıl topraklarında yürüyen ilk insanlar yeni bir medeniyetin tohumlarını ekecek. Orada atılan her adım dünyadaki bizlere yeni umutlar ve ilham verecek. Bu yeni dünyanın kapıları aralanırken bilim ve hayal gücünün bir araya geldiği bu yolculukta hepimiz yol arkadaşıyız. Kim bilir, belki bir gün bu videoyu Mars'ta kurulmuş bir koloni içerisindeki çocuk izleyecek. Onların gözlerindeki parıltı, insanlığın evrenle kurduğu en güçlü bağ olacak. Mars sadece kızıl gezegen değil, insan ruhunun sonsuz keşif ateşidir. İlimden, fenden ayrılmayın, mutlu kalın.